Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hem hızlı yolcu taşımacılığına hem de yük treni hizmetine yönelik yeni bir lokomotif kullanmak istedi. Bu aşamada Henschel'li tasarımcılar yeniden devreye girdi. Tasarlanması planlanan lokomotifin eskizleri DRG 1, 3 ve 41'in ikinci serisine yakınlığını açıkça ortaya çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları spesifikasyonları ekspres tren için maksimum 18 dingil yüküne sahip bir lokomotif gerektiriyordu. Bu da lokomotifin Mikado düzenli olmasını sağladı. Mikado, White gösterimine göre tip 141 veya tip 282 buharlı lokomotifiydi. Bir kılavuz aks, 4 tahrik aksı ve bir arka destek aksı vardır. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da çok popüler bir lokomotif türü olmuştur. Mikado tekerlek düzeni, lokomotifin ateş kutusunu tahrik tekerleklerin üzerine değil, arkasına yerleştirilmesine izin verdi. Böylece hem geniş hem de derin olabilecek daha büyük bir ateş kutusuna ortaya çıkardı. Bu, daha yüksek bir yanma oranını ve dolayısıyla buhar üretimi için daha büyük bir kapasiteyi destekleyerek daha yüksek hızlarda daha fazla güç sağladı. Lokomotifin maksimum hızı saatte 100 km olmalıydı. Boru ısıtma alanı 207 metrekare, buharlaşma ısıtma alanı 223 metrekare ve kızdırıcı alanı 105 metrekareydi. Maksimum kazan basıncı santimetrekarede 16 kilogramdı. Bu, borunun ocak kutusu ısıtma alanı oranını 13'e 1'e nispeten elverişsiz olduğu anlamına geliyordu. Bu da kazanın aşırı yük kapasitesine de sınırlar getiriyordu. Diğer tasarım özellikleri büyük ölçüde Rheinbach'ın özelliklerine karşılık geliyordu. Ackermann emniyet valfleri, çift bileşik hava ve besleme pompası ve duman odası boyunca Warwarmer tipi Knorr 4 metrekarelik pas alanına sahip şömineye Marcotti açılır kapısı verildi. Çubuk çerçeve 10 santimetre kalınlığında olarak tasarlandı. Silindirler, vidalı basınç dengeleme açılı valflere sahip Rheinbach'taki silindirlere karşılık geliyordu. Ön hareketli aks, birinci bağlantı aksı ile bir Krauss-Helmholtz çerçevesi oluşturdu. Makineler kaba, tek parça Wegener tipi duman deflektörleri sayesinde görsel olarak çekici hale geldi. Kafes bojili orijinal perçinli tekneler sınıf 46 binliklere benziyordu ancak 29 metrekarelik su deposu kapasitesine sahipti. 11 adet teslim alınan lokomotiflere 46.051'den başlayarak numara verildi. Lokomotifler, özellikle hızlı nakliye görevler için üretilmiş başarılı bir Alman motoru olan BR-41'den türetilmiştir. 46.051, BR-41'den biraz daha hafiftir ve daha büyük tekerleklere sahiptir. O zamanın Alman lokomotiflerinden standart bileşenlerinin çoğuna sahiptir. 46.051 aynı anda üretilen 56.001 ile aynı kazanı ve aynı motorları paylaşır. Sadece tekerlek çapı daha büyüktü. Bu nedenle 46.051, 56.001'den daha hızlıydı ancak daha az çekiş gücüne sahipti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın 1937'den itibaren benimsediği lokomotif alımında yeni bir aşamayı gözler önüne seriyordu. Ve o dönemde DRG'nin standart lokomotifleri olan Alman lokomotif yapımının en üst seviyesini temsil ediyordu. Merkezi İstanbul ve Ankara'da bulunan 11 makine, Anadolu ve Toros Ekspres dahil olmak üzere çoğunlukla Eskişehir'deki lokomotif değişiklikleriyle 576 kilometre uzunluğundaki güzergahta ekspres tren hizmetini yıllarca yürüttü. Lokomotifin çektiği vagonlar, Vagon Lee şirketinin ürettiği vagonlardı. Tik ağacından yapılmış yataklı vagonlar, yemek vagonları DRG'nin 29 serisindekilere benziyordu. Daha sonra yük vagonları bu tür trenleri oluşturdu. Tabii bu lokomotifler devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sedan vagon trenine de öncülük ettiler. 1941'de 10 lokomotif daha sipariş edildi ancak savaş nedeniyle lokomotifler üretilemedi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yüksek kaliteli yolcu treni hizmetine devralacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yüksek kaliteli yolcu treni hizmetine devralacak olan DE 20.000 serisi Amerikan dizel lokomotiflerini 1960'ların ortalarına kadar piyasaya sürmedi.
DE-20.000'lerin devreye girmesiyle 46.051 sınıfı lokomotifler Konya deposuna gitti. Bu planlı hizmette 1985 sonbaharında sona erdi. Birkaç yıl önce bireysel yer değiştirmeler olmuştu. Aşkale-Horasan arasında banliyö trafiğindeki 46.058 Erzurum'da sona hizmetini verdi. Çetinkaya'da 46.053 numaralı hattın manevra lokomotifi olarak son işleri tamamen durduruldu. 1986 sonbaharında halen çalışır durumda olan Konya deposundaki 46.052 son bir yeniden inşa süreci yaşadı. Fotoğrafçılar için çok ilginç bazı özel trenleri, kötü teknik durumu artık son teslim tarihinin uzatılmasına izin vermeyecek hale gelinceye kadar çekti. Bugün hala Konya'daki motor kulübesinde olduğu söyleniyor. 46.059 numaralı ön ısıtıcısız lokomotif, Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi'ne çekildi ve halen orada sergilenmeye devam ediyor.